Güzel gezegenimizde birçok canlı türüyle birlikte yaşamımızı sürdürüyoruz. İnsanoğlu henüz üzerinde yaşayabileceğimiz başka bir gezegen daha bulamadı. Belki de bu düşünce biçimiyle yeni bir gezegen bulma fikri pek de doğru bir girişim sayılmaz. Bir coğrafi alan, tabii bütünlüğüne saygı gösterilmeden hızla değiştirilirse, gelecek kuşakların erken yaşlarda toprakla bağ kurmaları tehlikeye girecektir. Şayet çocuklarımız toprakla bağ kuramazlarsa, ne doğanın sunduğu psikolojik ve manevi değerlerinden faydalanabilir, ne de uzun süreçte yaşadığı çevreye karşı sorumluluk duygusu geliştirebilir. Ve bu bağ eksikliği, başlangıçtaki ayrılık duygusunu oluşturan koşulları ağırlaştırır. Ve sonuçta gelecek kuşakla doğal yaşam arasındaki birbirinden uzaklaşan, hızla uzaklaşan hatta acı bir döngüye güç verir. Hayatımızı çevreleyen farklı türden sonsuz sayıdaki varlıklarla birlikte yaşam bulmaya devam ediyoruz. Her iklim ve farklı coğrafi koşullarda yaşayan canlılar birbirine uyum sağlayan bir kültür oluşturmuştur. Bu kültür insanı da kapsar ve bu insanın doğadaki diğer canlılarla birlikte sürdürdüğü yaşamını da. Benim görevim ise bir gün yeniden doğaya dönük yaşamı seçecek olursak bu bilgiyi ve yaşam deneyimini belgeleriyle sizlere iletmek. Bütün bunları yaşarken farklı kültürler arasında birbiriyle nasıl bir ilişki kurulabileceğini, hissettiğim tüm duygu hallerimi olduğu gibi sizlerle bir ulak gibi paylaşmak istiyorum. Bu bağlamda çıktığım ilk yolculuğumda sizleri kuzeyin güzel ülkesi Finlandiya ile buluşturmak istedim. Doğada üzerinde yaşayan bütün canlı varlıklar ve insan arasında köklü ve beşeri bir yaşam deneyimi var. Ve bunları birbirine bağlayan bir de kültürel bağ var. İşte bu kültür zengin bir kütüphaneye benzer. Dünyamızın neresine gidersek gidelim, barınma ve iaşe gibi temel prensiplere bağlı kalınarak oluşmuş farklı bir zenginlikle karşılaşırız. Ben de ekibimle birlikte işte bu zenginliğin içinde kaybolmak ve unutulan kadim değerleri yeniden keşfetmek için yollardayım. Hala bilgi ve deneyimlerini içlerinde taşıyan o değerli insanları arayıp bulma heyecanıyla yeni birileriyle tanışmaya can atıyorum. Doğada yaşayan insanların yaşamına dokunmak ve onları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Benim işim topografya ve üzerinde yaşayan insanların doğa ile olan ilişkisini araştırmak olduğu için gittiğim yerlerin asıl zenginlikleri olan insan-doğa ilişkisini anlatmaya çalışıyorum. Finlandiya'da ormanda yürümüyorsanız gölde yürüyorsunuzdur diye bir söz vardır. Bu söz aslında bize oranın fiziksel koşullarını özetle anlatıyor. Hani 338.145 kilometre karelik yüz ölçümünün tamamı kayın ve iğne yapraklı ağaçlar. Ve 180 bine yakın göllerle kaplı olan bu coğrafya, kuzey boylamı üzerinde olduğundan uzun gecelerde soğuk geçen kış günleri sayesinde göllerin üzeri yılın uzun zamanında donuk oluyor. Ve ulaşım kar ve buz üzerinde sağlanıyor.
Boylam üzerinde kuzeye çıktıkça bütün o kutup enlemine kadar yaklaşıyorsunuz. İşte buralarda yaşam biraz daha zorlaşıyor. Dondurucu soğuklara en iyi uyum sağlayan rengekleriyle insanoğlu hayatını yüzyıllarca sürdürmüş. Birlikte bu iklimde yaşam mücadelesi verirken muazzam da bir yaşam kültürü oluşturmuşlardır. İşte bu tür yaşam kültürü ve orman-göl ilişkisi içerisinde olan Fin halkının az da olsa doğaya dokunan, o doğada yaşam bağları kalan üyeleriyle temas kurabildiğim ve bunları sizinle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Hemen ön tarafımda donmuş bir göl var. Ben hemen onun kıyısında, karın üzerinde kampımı kurdum. Kampın üzerinde huş ağaçlarının ateşinde kar suyuyla çay yapıyorum burada. Elimde de huş ağacı ve bıçağım, yine her zamanki gibi yoğurtma işi yapıyorum. Bir yandan bunu yaparken bir yandan gökyüzünde kuğuların kanat sesleri ve ağızlarıyla çıkardığı sesler duyuluyor. İnanılmaz sessizliğin içerisinde, bu kayın ve çam ormanlarının içerisinde muhteşem bir yerdeyim. Biz doğadaki insanı arıyorduk ya, işte burada da doğadaki insanı arıyoruz. Onların izini sürüyoruz. Bilgi ve deneyimi yanlarında taşıdığı malzemeden daha kıymetli olarak bilen insanların içine girmeye çalışıyoruz. Dünyanın neresinde varsa onları bulup size göstereceğiz. O yüzden artık güzel yer küremizin en güzel, en uç noktalarına gidip sizinle o insanları tanıştıracağız. Hala dünyamızda böyle insanların var olduğunu göstermeye çalışacağız. Orta Asya'da yaşayan insanların içine gireceğiz. Samoalara gideceğiz. Borneo ormanlarına, Ekvator'da yaşayan insanları bulacağız. Ekvator'un yağmur ormanları bölgesindeki hayatı size anlatacağız. Afrika'nın derinliklerinde, en içlerinde yaşayan, hala avcılıkla hayatlarını sürdüren insanların içine gireceğiz. İşte bu bütün gerçek zenginliğin içerisine girerken sizi de bunun içine dahil edeceğiz. Bir yandan yapay zeka üzerine çalışan insanlar varken, öte yandan geçmişin hafızasını taşıyan, yüzyıllarca doğada yaşamış insanların hafızasını taşıyan, o bilgileri ve deneyimleri kullanan insanlar var hala. Dünyamız işte bu kadar uç insanların yaşadığı bir yer. Ben diğer ucuyla ilgileniyorum. Sizinle de onu paylaşacağım, onları anlatacağım. Çünkü dünyamızı bu gidişat değil, o korunan hayat kurtaracak. Kuzey Yarımküre'deyiz. Güneş açısını gittikçe dikleştirirken, günler uzarken bu geceyi burada geçirdikten sonra uzun bir yolculuğa çıkacağım. Kuzeye, daha da kuzeylere gidip sizi orada yaşayan insanların içerisine götüreceğim. O serüvene siz de dahil olacaksınız. Finlandiya'nın 70 derece kuzey enleminin üzerindeyiz. Bu bölgede yakın zamanda ortaya çıkan arkeolojik bulgularda, aynı zamanda Sibirya'ya kadar uzanan Arktik kuşağında bulunan mezar ve kurganlarda insan ve köpek iskeletlerine rastlamışlar. 2000 yıllık Arktik bir köyde bulunan köpek iskeletleri, bu köpeklerin muhtemelen kızak çekmek gibi birçok işte kullanıldığını belgeliyor. Burada bulunan bir bıçağın kemik kabzasındaki kızak çeken köpekler betimlemesi ve yine burada bulunan 2 kızak kalıntısı da bunu destekler nitelikte. Az da olsa binlerce yıl öncesinin yaşam kültürüyle şimdiki çağda yaşayan insanları bulmak çok heyecan verici.
dünyamızın gidişatı ve hızıyla ilgili endişeler yaşayan insanlar kaçışlarını yine geçmişte atalarının yaşadığı doğadaki yaşantının içinde arıyorlar. Alex ve Tinya da her şeylerini bırakmış bir çift. Ormanın içerisinde yılın 8-9 ayı donuk olan göllerin, nehirlerin kenarında köpekleriyle, kızak köpekleriyle, rengekleriyle, aynı zamanda atlarıyla beraber yaşam sürdürüyorlar. Şehir yaşantısını da tatmışlar ama bir yandan da geçmişteki atalarının izlerini sürüyorlar. Şimdi ben de onları buldum. Onların yanına gidiyorum, onlarla buluşmaya. Aşağı yukarı 1-2 kilometre geride kamp kurdum. Onların yerinin burası olduğunu biliyordum. Beni bekliyorlar. Şimdi onlarla buluşacağım. Bakalım neler yapıyorlar. ...68 ile 70 enlem arasında insanların çok az yaşadığı yerde... ...karanlığın uzun olduğu zaman... ...yani güneşin az olduğu zamanlarda... ...daha soğuk, daha çok kar var. İşte bu karın üzerinde kızaklarıyla, köpekleriyle hareket eden insanlar var. Alex, köpeklerle kızaklı yolculuğu çok seviyor. Köpeklerle ilişkisi de güzel. Günde 200 kilometre yol yapıyor. Bundan 5 yıl evvelki yolculuğuna hazırlanırken hiç Tinya ile tanışacağı aklına gelmemişti tabii ki. Ta ki o yolculuk Tinya ile kesişene kadar. Tinya da kendi köpekleri ve kızağıyla o yarışmaya katılmıştı. 500 kilometrelik bu yarışta yolları Alex'le kesişti. İkisi de aynı fikir ve düşüncede doğayla temas kuran insanlar. Ve bunların ailesi gittikçe büyüdü. Etrafında bir sürü köpek var. Hatta yarı kurt dediği köpekler var. Atları var. Oradan buradan iyi bakılmayan, gerçekten insana ihtiyaç duyan, insanın ilgisine ihtiyaç duyan bir sürü canlı var burada. Onlar hem kendi yaşamlarını hem onların yaşantılarını sürdürüyorlar. Böyle cımbızla arayıp bulacağımız insan türü onlar da. Onlarla buluştuğumuz için çok mutluyuz. But I came here as a child with my mom, so I grew up here. İnsan ilişkisi nasıl samimi olunduğu zaman, egolar olmadığı zaman iyi gidiyorsa, insanlar birbirlerini iyi tanıyıp davranışlarını gözlemleyip ona göre hareket ediyorlarsa, aynı şekilde birlikte yaşadığı canlılar diğer hayvanlarla da öyle. İşte Alex ve Tinya da birlikte kurdukları bu geniş, hayvanlarla birlikte kurdukları ailede böyle bir yaşantıya müdahil olmuşlar. Hayvanlarını çok iyi tanıyorlar. Bu köpeklerin her birisinin ayrı özelliği var. Lider olacak köpeği daha bebekliğinden buluyorlar, çıkarıyorlar. Onunla ayrı ilgileniyorlar. Onun özellikleri farklı çünkü. 10 tane, 12 tane köpek. Eğer o sürünün içerisinde iyi bir lider yoksa hiçbir yere gidemezsiniz. Diyor ki aynı doğada nasıl kurtlar hareket ediyorsa köpeklerin de öyle bir düzeni var. Çünkü bunlar kurtlarla kuzenler diyor. O kadar yakınlar. So he's a character of wolf, more, even though he don't maybe look like, but he was really not seeing people earlier. No, actually in a wolf language it means I love you. What is the name of it? Hukka. 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 Hukka buradaki en büyük kurt özelliği taşıyan köpek. Aslında kurt dediği de. Hukka arada kurt gibi davranışlar gösteriyor. Isırabiliyor dedi, dokunabiliyor dedi. Şöyle küçük küçük ısırıklar. Onların anlamı senden hoşlandım, seni sevdim demekmiş. Böyle yaptığı zaman geri çekildiğinde tepki gösteriyor, yani anlamıyor. Ben seni seviyorum, sen niye böyle yapıyorsun diyormuş. Tamamen kurt gibi acting ediyor dedi, kurt gibi davranıyor dedi. Ve kurt gibi konuşuyor, ses çıkarıyor dedi. Dışarıdaki kuzenleriyle temas kurabiliyor dedi. Onda çok daha derin hikayeler olduğunu hissediyorum. Çocukluğunda yaşadığı kurt hikayeleri, etraftaki Laplander dedikleri, aslında Sami de demiyorlar. Burada bir Sami diye 1950'lerden sonra Sami diye anlatılmış. Onun öncesinde Laplander diyorlarmış burada. Laplanderların hikayeleriyle büyümüş. 1995'te daha çok kurt olduğunu ama ondan sonra gittikçe yok olmaya başladığını söylüyor. I think the black one is the most social now. Finlandiya'nın Rusya ve Norveç sınırına yakın bir yerde, tam orta noktasında yaşıyorlar. Bu bölgede hem İzlanda'dan hem Norveç'ten hem de Sibirya tarafından gelen hayvanlara bakıyorlar. Atları da öyle. İzlanda'dan gelen atları var.
çok güzel özellikleri olduğunu söylüyor. Onlarla derin bağ kurdukları zaman ne gibi özellikleri olduğunu hissedebiliyor. Örneğin buzların erimeye başladığı vakitler yine buzlu gölleri ve nehirleri geçmek gerekirse o atın onların yanında olduğunu ve o kırılan buzu, kırılacak olan buzu düşeceklerini hissettiği için onları oradan geçirmeyeceğini söylüyor. Yani atların duyuları ve hisleriyle de temas kurabiliyorlar. Her bir cinsin, türün ayrı bir özelliği var. Bunları kitaplardan okumadan bunları yaşamak çok güzel bir şey. So it's easy to open. Just the one pull back way open. You can trust to your dogs. They know what they are doing. Gezegenimiz kocaman evrendeki konumundan başlayan ve üzerinde yaşayan en küçük canlı türüne kadar temas eden düzenli bir yaşantının içerisinde yaşamını devam ettiriyor. Biz de birlikte yaşam sürdüğümüz diğer canlılarla doğru iletişim kurarak bu çarkı döndürmek durumundayız. Tinya, köpekleri ve kızağıyla yaşadıkları deneyimlerini benimle paylaşıyor. Şimdi Tinya bana bunu nasıl yedireceğimi gösterdi. Pohjenen onun adı. Çok sıcakkanlı olduğunu söyledi. İlk kemeri, emniyet kemerini ona takacağım. Kafa kısmını buradan geçirip gövdeyi de arkaya doğru çekip bacaklarını buradan alacağım. İlk defa deneyeceğim. Ve serbest bırakabileceğimi söyledi onu. Direkt Pohjenen'in yanına gidiyorum. Come on, come on. Gel, Pohjenen, 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 Pohjenen. Tinya'nın deyimiyle kuzenleri olan kurtlar gibi vahşi doğada gezmek için can atan bu soğuk iklim köpeklerinin bırakın beni gideyim dercesine bağırışıp uluyarak çıldırmalarına tanıklık etmek muhteşem bir duygu. Onların bu halleri beni de çok heyecanlandırıyor. Ve ben de bir an evvel onlarla koşmaya can atıyorum. Demek ki insanoğluna da ait olduğu yeri tüm duyularıyla harekete geçirecek, hissettirecek bir enerji lazım. Köpeklerin bu inanılmaz enerjisi ve doğadaki coşkuları beni de hemen etkiliyor. Ben de kendimi kurt gibi hissediyorum. Keşke fırsatım olsa ve onlarla bütün bir kış mevsimi boyunca bir yerden başka bir yere savrularak gitsek. İnsanların köpeği algılaması, şehirdeki köpeği algılamasıyla dağdaki bir vahşi hayvanı algılaması arasında çok fark var. Bunlar insanlara yarı yakın, yarı vahşi olan, doğada yaşayan, kurtlara çok benzeyen köpekler. Sibirya kurtları ve Alaska kurtları var. Şu an benim 6 tane, bu kızağı çeken 6 tane Sibirya kurdu var. Öndekileri 10'ar tane Alaska kurdu çekiyor. Bunlar deneyimli olduğu için beni çok rahat idare edeceklerini söylediler. O yüzden bunları bana verdiler. Gerçekten inanılmaz. Siz ne söylerseniz dinliyorlar, duyuyorlar, algılamaya çalışıyorlar. Bu arada arada çukurlara girip çıkıyoruz ama kızağı kontrol etmek de kolay değil. Freni var. Elinizi sürekli buradan tutmak durumundasınız. Dengeyi sağlamak zorundasınız. Köpeklerde herhangi bir şey olduğu zaman durduracaksınız, o problemi çözeceksiniz ve hayvanları seveceksiniz. İyi iletişim kurmazsanız hiçbir yere ilerleyemezsiniz. Biz sadece bunu şimdi 50 kilometre yapacağız belki ama insanlar hayatlarını bunlarla sürdürüyorlardı geçmişte. Alaska bölgesinden tutun Sibirya'ya kadar uzanan o bütün uzun
67 enleminin yukarısındaki bölgede yaşayan insanlar hayatlarını rengerekleri ve bu köpeklerle geçiriyorlardı. Kimi zaman belki de bir tedavi edici, bir doktor olan, bir healer dedikleri bunların, bir ruhsal yardım edecek olan birisine bir hastalarını götürecekler. Kimi zaman yiyecek bulacaklar. Kimi zaman da hayatlarını idame ettirecekleri, barınacakları yerleri keşfedecekler. İşte bunlar dağlarda yaşayan, o doğada yaşayan, vahşi yerlerde yaşayan insanların hayatının bir parçasıydı. Şimdi biz bunu hissetmeye çalışıyoruz. Ne kadar da şehirden gelsek de bizim de bir ayağımız sonuçta doğada ve oradaki insanları da anlamaya çalışıyoruz. Görüyorum ki hayvanlarla çok güzel bağ ve ilişki kurmuşlar geçmişte insanların olduğu gibi. Bilimsel olarak öğrendiklerini de deneyimleriyle birlikte yürütmeye çalışıyorlar. Onlar için bilgi ve deneyim malzemeden daha önemli gerçekten. Biz de o yüzden buradayız. Soğuk. Eksi 20 derece civarında şu an. Çenem dondu neredeyse. Arada kapıyorum sizinle konuşabilmek, size bunları anlatabilmek için açtım. İnanılmaz bir deneyim. Şu an üzerinde gittiğimiz yer bir göl. 2-2,5 metre arası derinliğinde donmuş bir tabaka, buz tabakasının üzerinde gidiyoruz. Ve yılın 8-9 ayı böyle buralar. Bu insanlar gölden yazın ve kışın hayatlarını sürdürüyorlar. Rengereklerinin bakın postundan, etinden, aşil tendonlarından, kemiklerinden her türlü şekilde faydalanıyorlar. O insanlardan az kaldı. Belki dünyamız değişirse bir gün hani yeniden o insanların bilgi ve deneyimine ihtiyaç duyarsak bunlar bir yerde kayıtlı olsun diye biz de buradayız. İnanılmaz bir deneyim. Yetişkin de olsak, çocuk da olsak doğanın armağanını hak etmek için onu dolaysızca tanımak ve yeniden onunla birlikte yaşamak zorundayız. Tinya ve Alex, uzun ve soğuk geçen karanlık kış günlerinde elektriğin dahi olmadığı bu çetin coğrafyada yaşamlarından sorumlu oldukları bütün bu canlılardan ve doğadan güç alarak yaşamlarını sürdürüyorlar. İkisi de diri ve yaşam enerjisi dolu. Fiziksel ve psikolojik olarak bu kadar zor koşullarda yaşama bağlanmalarının en büyük sebebi doğanın yaşatma gücü olmalı. Doğa, üzerindeki tüm canlıları kuvvetlendirip sağlıklı bir yaşam sunarken ve biz de buna tanıklık ederken ondan uzaklaşmamız ne kadar ironik, öyle değil mi? Bugünkü gideceğimiz yolu bitirdik. Şimdi burada dinlendireceğiz hayvanları, bakım yapacağız biraz da. Şimdi köpeklere su vereceğiz. Alex gitti, ben de Alex'e yardıma gidiyorum. Hadi oğlum, hadi git. Şimdi nehre gidiyoruz su doldurmaya. Köpekler su içecekler. Aldığımız an buzlanmaya başlıyor, o kadar soğuk ki. Bu bile diyor yaz sayılır aslında. Yani Ocak ayına göre yaz sayılır. Alex ve Tinya kendileriyle birlikte yaşayan canlılarla aralarında ortak bir düzen kurmuş. Herkesin bir payı ve görevi var. Şimdi Alex'le birlikte köpeklerin suyunu getireceğiz. Su aldıkları yerin üzeri kalın bir buz tabakasıyla kaplı. Ve altından da nehir geçiyor. Doğa ne kadar birleştirici ve kaynaştırıcı, öyle değil mi? Bakın, ilk geldiğimde tedirgin olan bu canlılar bir gün yapılan yolculuğun ardından nasıl da bağ kurdular ve bana alıştılar. Ben de onlara karşı aynı duyguları hissediyorum. Doğa sürekli çalıştıran, yeniden can veren ve birleştiren bir güce sahip. Bunları bilerek ondan ayrı yaşamak hem insana hem de bütün varlıklara, bütün diğer canlı varlıklara yapılan en büyük ihanet sayılmalı. Burada her canlı tabiata bağlı yaşamak zorunda olduğunun farkında. Aslında biz şehir insanı da öyle. Ancak birçok şeyi kendimiz elde edemediğimiz için veya önümüze hazır sunulduğundan
bunun temel kaynağı olan doğayı hep göz ardı ediyoruz. Okay, the last one. Yeah, come on. Bu bölgede inek ve koyun çok az beslendiği için, hele ki kuzeyde koyun hiç yok. Bu insanlar da rengeyikleriyle hayatını sürdürüyorlar. Topladıkları bu rengeyiklerinin postlarıyla evlerinde yere sergi yapıyorlar. Yatakların üzerine koyuyorlar. Üstlerine yorgan gibi geçiriyorlar. Kendi işleri için eldiven, kolluk yapıyorlar. Makosen yapıyorlar. Bu maksatla kullanıyorlar. Yine geçmişte olduğu gibi rengeyiklerine bu şekilde temas eden iki tane insan. Tinye bu işi çocukluktan öğrendiği için annesinden, atasından bıçağı nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Ve hayvanın anatomik şekillerini de biliyor. Tibia kemiğini, aşil tendonunu, o toynağın üzerine nasıl tüyleri kaldırarak açması gerektiğini. Ben de şimdi onu gözlemleyerek yapmaya çalışıyorum. Çok ince bir işçilik ama düzgün ve temiz çıkarmak lazım. Evet. Deri artık düz pozisyonda durabiliyor. Bu nemliyken, ıslakken kendi üzerinde bir yapıştırıcısı var. Yani yapışkan gibi daha doğrusu. Bunlar da kartonla yapıyorlar ama huş kabuklarıyla yapılıyor. Eskiden bunlar yapılıyordu huş ağacının kabuklarıyla. Şimdi onlar ağaç kabuğu kesmek yerine bu dönemde kullanılan kartonları buraya uyguluyorlar. Bu düz pozisyonda böyle kuruyacak artık. Kuruduktan sonra derinin temizlenmesi işlemi var. Bakın buradaki insanlar rengeyi olmadan hayatlarını sürdüremezler. Çünkü bu kadar soğuğa ancak bu kadar uzun ve tabakası, yağ tabakası kalın olan hayvanlar koruyucu olarak kendilerini hem hayatta tutabilir hem de kendi etrafındaki insanların hayatını sürdürmelerine yardımcı oluyorlar. Rengeyiklerini evcilleştirmişler. Her şeyinden faydalanıyorlar. Az önce gösterdiğim tendonlarından bunu kurutarak ip yapmak. Bu işten tutun da kola, bacağı, ayağı makuzen olarak da yapıp kullanabiliyorlar. Bunu ayağınıza taktığınız zaman tamamen kapatıp şunlarla ip yaptığınızda, diktiğiniz zaman istediğiniz zaman buzun içerisine girin, çıkın, ayağınız ıslansın. Hiçbir zaman donmayacaksınız. Yani bu ve bu bilgiyi uygulama işi burada insanı hayatta tutuyor. Bu da bir deneyim işi sonuçta. Bunu insanlar bir demir parçasıyla, iki elle tutup çektiği bir demir parçasıyla kurduktan sonra içindeki o bütün kalın zar tabakasını, o kasın üzerinde biriken, derinin altında biriken o fasya tabakasını buradan çıkarmaları gerekiyor. Çıkardıktan sonra bakın ne kadar yumuşak ve kolay kullanılır hale geliyor. Bunu geçmişte insanların astıkları vakit etrafındaki kuşların içini temizlediğini söylüyor. Yani o işleme gerek bile yok. Sadece siz kendi aileniz için yapıyorsanız, bu işin ticaretini yapmıyorsanız bırakın kuşlar da içinden beslensinler. Yani bir rengeğini düşünün. Doğumundan ölümüne kadar, öldükten sonra da diğer canlılara verdiği bir yaşamı hayal etsenize şöyle. O yüzden doğadaki insan en çok aradığımız, doğayla birlikte yaşayan insan doğanın bir parçası. Biz şehirde bunlardan, bütün bu bilgilerden uzak yaşıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyde bunlara zarar vererek bize geri dönüyor. Şimdiki çağda nasıl temas kuruluyorsa o kadar hızlı şekilde temas kurdum. Ama onlar ilkel yaşamı da hayatlarında barındırıyorlar. Bir ayakları şimdiki çağda, diğer ayakları da geçmişte yaşayan insanın o ilkel yaşantısının içerisinde, o derin yaşamın içinde. Fiziksel koşulları ağır ve zor yaşamın insanları bedensel, ruhsal ve fizyolojik olarak ne kadar sağlıklı yaptığına tanıklık etmiş olduk. Aradığımız mutluluğun bize hazır sunulan suni yaşamda olmadığını, temel ihtiyaçlarımızı karşılarken kullandığımız aklımızın ve uzuvlarımızın insana yaşam arzusu ve kuvvet verdiğini Tinya ve Alex'le bir kez daha gördük. Kısmen de olsa doğada yaşayan insanların yaşadıkları yere
ve etrafındaki canlılara nasıl yaşam verdiğini ve birbirlerine nasıl sıkı bağlandıklarına tanıklık ettik. Günümüzdeki hızlı yaşantımıza inat, ağır ağır yaşadıklarımızı sindirerek doğadaki insanların ayak izlerini bulmak umuduyla yolumuza devam ediyoruz. Aradığımız şey aslında tüm gezegenimizin yaşam pınarı. İyice yukarılara çıktım. Daha kuzeylere geldim. Norveç sınırındayım artık. Annesi babası Norveç'ten buraya gelmiş olan bir Sami ama kendi deyimiyle Laplander. Yani Lapland bölgesinde yaşayan Sami dilini kullanan bir yerli. 85 yaşındaki Hans'ın yanına gidiyorum şimdi. Samileri ilk tanıdığımda, isimlerini ilk duyduğumda bir bıçak elime almıştım. O bıçağın Sami bıçağı olduğunu söylemişlerdi. Nasıl oldu, kimler yaptı, bunun niçin o kuzey bölgesinde yaşayan insanlar böyle bir bıçağa sahipler diye araştırmıştım. Şimdi de buradayım. Luuletko, että tästä tulee hyviä kuvia? Meillä ollut muuta, se oli pääruokana, oli vaan poro ja lohi. 69 kuzey enleminin üzerinde yaşayan bu insanlar aslında sınır tanımıyorlar. Norveç, Finlandiya ve Rusya sınırında, şu anki ülke sınırları içerisinde o bölgede buzul çağından bu tarafa yaşıyorlar, yaşamlarını sürdürüyorlar. Hans'a zor mu bu kadar koşulları zor bir yerde, fiziksel koşulları zor bir coğrafyada yaşamak diye sordum. O da hayır dedi. O kadar net ve hiç duraksamadan cevap verdi ki ren geyikleri var. Onlarla birlikte hayatımızı yüzyıllardır, binlerce yıldır sürdürüyoruz dedi. Her şeyimizi onlardan elde ediyoruz. Yiyeceğimizi, içeceğimizi, giydiğimizi, tükettiğimizi, hayatımızdaki her şey neredeyse onlara bağlı dedi. Hem onlara iyi bakıyoruz hem de onlarla birlikte yaşıyoruz dedi. Nasıl bir Anadolu steplerinde veya Bozkır steplerinde koyunlarla, büyükbaş hayvanlarla bir çobanın ve o bölgedeki yaşayan insanların, yerli halkın, köylülerin hayatını sürdürdüğü gibi bu coğrafyada da insanlar hayvan olmadan, orman olmadan, su, dağlar ve nehirler olmadan yaşayamıyorlar. Hans da anne ve babası Norveç kısmında yaşayıp sonra Finlandiya'ya doğru gelen ve burada hayatını sürdüren 85 yaşında şu an. Aklı gayet de iyi çalışıyor, dinç, diri de ve buradaki insanları da buraya gelen ziyaretçileri de eskiden bugüne yaşadığı bütün kültürleriyle paylaşarak ağırlamaya çalışıyor. Kalpak, like this. Yes. Right? The same one. We call it Karakalpak. Sevgili Hans'ın yüzündeki hayat çizgileri onun yaşamındaki mutluluğu ne güzel ifade ediyor. O da bütün insanlar gibi acı günler yaşamıştır elbette. Ama doğa yaşanan acı günleri de sindirmemizi sağlayıp bize hep güç vermiştir. Annemin yaptığı bu tarhanayı atalarımın yaşadığı yerden çok uzaklarda bu değerli insanla birlikte yemek benim için özel bir şey. Hans kendisini Laponyalı olarak görüyor. Ataları şimdi Norveç sınırını geçerek bu bölgeye yerleşmiş. Oysa ki kuzey bölgesinde sınırı olmayan Fin, Ural, Altay ırkından gelen Laponlar, diğer adıyla Samiler, Norveç, İsveç ve Finlandiya sınırları içerisine dağılmış durumdalar. Dilleri de aralarında Türkçenin de bulunduğu Ural-Altay dil grubundan geliyor. Ren geyikleri ve Laponyalılar yüzyıllarca birbirlerinden ayrılmaz bir bütün olarak yaşam sürmüşler. Hans, eğer ren geyikleri olmasaydı bizler de olmazdık diyor. O, etrafımızda yaşayan canlılarla bağlantısız olan şimdiki yaşantımızın pek de uzun sürmeyeceğini özetliyor aslında. Coğrafya ve fiziksel koşullar farklı olsa da insanoğlu ve tüm canlılar benzer ihtiyaçlara sahip. İnsanoğlunun yaşadığı yere uyum sağlayarak oluşturduğu bu kültür, beslenmeden barınmaya, giyimden kuşanmaya kadar değişik ham malzemelerle şekil alarak bize hayat vermiştir.
Buradaki bir insan rengeyinden yapılan mokasen olmadan kış koşullarında doğada yaşam bulamazdı. Huş ağacı olmadan ateşini de yakamazdı. Finlandiya'nın güneyine doğru indikçe yaşam değişmeye başlıyor. Orman içerisinde veya göl kıyısında serpilmiş seyrek evlere rastlıyorsunuz. Bir önceki gelişimde Finlandiya'da Jyväskylä yakınlarında ailesiyle birlikte yaşayan ilginç bir kişiyle tanışmıştım. Evinin hemen yakınında kurduğu demir atölyesinde kızdırdığı demire yaşam veren bir insana gidiyorum şimdi. Ivory demire biçim vererek insanların yaşamlarını kolaylaştıran aletler yapıyor. Demirciliğin öyküsü her toplumda medeniyetin öyküsüdür aslında. Medeniyet bir demirci ustasının elindeki çekiç darbesiyle şekillenebilir. Bir ormancının elinde eve dönüşebilir. Bir çiftçinin elinde arpa veya buğday olabilir. Ivory ise severek yaptığı bu işi bıçak sanatına dönüştürmeye çalışıyor. Demircilik işi çok eski zamanlara kadar dayanıyor. Yani insanların toprağın içerisinde, kayaların içerisindeki demiri fark etmesinden bu tarafa. Yani kayda alınmış milattan önce 1500 yılı deniyor. Yani 3000 yıllık bir tarihi var diye söyleniyor ama bence daha eski çünkü insanların ateşi bulmasıyla, ateşin kenarındaki taşların içerisindeki demirin bir şekilde ateşe temasıyla bu iş başlamıştır. Çok daha eskidir ama yazılı tarihle beraber kayıtlarda nasıl, nerede geçiyorsa ilk önceleri Damaskus diyorlar yani Şam. Şam'da dövülmeye başlandı diye literatüre böyle geçmiş. Öyle kabul edelim. Fark etmez. Demir işi ve demircilik işi, dövme işi hala günümüzde de geçerli. What is this ivory? It's mild steel. I will show you the colors of the steel when you forge it. Okay, now it's still too cold. Şimdi ateşin sıcaklığını test ediyor. How many Celsius it's going to be inside, in the middle? Or... Maybe 1800. And the steel should, the iron should be about 1000 to 800 when you forge it. 1000'den 1800'e kadar veya 2000 civarında da olması icap eder ortasında diyor. Çünkü ısıtacağı çeliği... Still too cold. Hala çok soğuk. Çünkü kırmızı olmaması gerekiyor. Onun yellow to orange. Yes, yellow to orange. Yani sarı ve portakal renginde olması gerekiyor. Kırmızı renk yeterli değil. Kırmızı rengi if you forge when it's red, Yes. it can be breakable, right? It can break in heavy use. Ağır kullanımlarda sıcak soğuk farkında kırılabilir. O yüzden turuncu renkte ve yeşile yakın. Now it starts to be good. İyi olmaya başladı diyor. Bu test çubuğu aynı zamanda. Şimdi it's good. Yes. Şimdi aşağı yukarı 4-5 santimetre Little bit less. Right? That's good. Now Okay. there. Yes. köşeye yerleştirerek vurmamı söyledi. You can hit harder. It won't break. Now it's deep enough now, and now flatten it that way. Okay, little bit more from here. Önceleri insanlar taşları yontmuşlar, obsidyenleri kullanmışlar. Onlardan kesici uçlar, oklar, mızraklar hayatlarını sürdürebilmek için avcılık yapmışlar. Daha sonraları demire şekil vererek, karbonu da içerisine katarak, güzel çeliği icat ederek daha düzgün şeyler yapmaya başlamışlar. Çeliğin ve demirin insanın hayatına nasıl girdiği ve nasıl kullanıldığı önemli. Dedi ki en az 1000 tane bıçak yapmanız gerekir. Ben daha yarı yoldayım. 1000 tane bıçak yaparsanız ancak master olabilirsiniz. Ben yarı master'ım dedi kendisi Okay, açıkçası. and now we will forge it last time. Dünyamızın birçok farklı yerinde değişik kültüre sahip insanlarla tanışma fırsatım oldu. İnsan ve doğa arasındaki o muazzam ilişki beni her zaman heyecanlandırmıştır. En çok da bıçak gibi kesici aletlerin bir insanın eline çok yakıştığını düşünüyorum. Ve o insanın elindeki bıçağıyla yaşamına şekil verdiğini deneyimleme duygusu müthiş bir şey. Ona hiçbir şey değişmem. Modern dünyamızda şehirler hep birbirine benziyor.
Ve evlerimiz içindeki yaşam da öyle. Her evin mutfağında kullanılan bıçak türleri aynı iken doğada yaşayan insan topluluklarının belindeki veya elindeki bıçaklar yaşadığı coğrafyaya göre farklı olabiliyor. İskandinav halkının kesme ağızlı bıçakları ile hemen yakınlarındaki Sibirya yakutlarının tek ağız açılı bıçakları çok değişik mesela. Bu gerçekten içime sinen çok güzel bir bıçak oldu. Elime de çok güzel oturuyor. This is Finnish traditional style, right? Yes. Dağda, doğada, güzel yerlerde kullanmak dileğiyle aldım ve ona teşekkür ettim. Onların da bıçakla orman içerisinde yaşadıkları güzel kültürleri var. Again, thank you very much. Thank you. I'm going to roll it. And then... Iori, when did you start to do this job, blacksmithing? Professionally, about 5 years ago. Years ago. How did you start that? I was interested in history and role playing and things like that. And Ivari'ye bu işe nasıl başladığını sordum. Neden bu işe karar verdiğini sordum ve ne zamandır yaptığını, 5 yıldır bu işi yaptığını söyledi. El becerileriyle yaptığı işi çok sevdiğini, Harry diye bir arkadaşının çocukluğundan itibaren onu etkilediğini, onun yaşantısının da ona davet ettiğini, daha doğrusu böyle bir demircilik işine başlamasını itelemiş, daha doğrusu onu bu işe yapmaya zorlamış. Ben de aynı şeyleri yaptığımı, benzer şeyleri yaptığımı ve zevk aldığımı söyledim. Neden işte burada olduğumu da, onunla buluştuğumu da dile getirdim. Şimdi genç insanların da bu işe arzulu, istekli olduğunu söyledi. Az önce dedim 40 ile 80 arasındaki insanlara ders veriyor. Onlar sadece hobi olarak yapıyormuş ama gençlerin de alttan geldiğini söylüyor. Bu dünyayı değiştirecek olan insanlar işte bu işleri yaparak, geçmişlerini unutmayarak, bu kültürlerini devam ettirerek değiştirebilecekler ancak. Bunları unuttuğumuz zaman, doğadan elimizi ayağımızı çektiğimiz zaman dünya hiçbir zaman değişmeyecek. Bir yerin coğrafi özellikleri ve iklim koşulları tüm canlıların yaşam biçimini belirliyor. İnsanın da doğanın bir parçası olduğunu düşünürsek, temel ihtiyaçlarımız olan barınma ve beslenmede bulunduğumuz coğrafi enlem ve boylama bağlı bir kültürün temelini oluşturuyor. Şimdi aynı boylam üzerinde güneye doğru ilerledikçe iklimin de değişerek tabiatı nasıl değiştirdiğine tanıklık ediyorum. Şimdi Rano ile buluşmaya gidiyorum. Az ileride orman içerisinde evi var. Göle de yakın kendisi. Hem ağaç işleri yapabiliyor hem demir işleriyle uğraşıyor. Aynı zamanda böyle soğuk iklimi olan kuzey bölgelerinde, özellikle orman içerisinde yaşayan insanların siyah altın dedikleri, siyah mücevher dedikleri tar, onların deyimiyle tar, bizim deyimimizle katran çıkarıyorlar. Farklı bir yöntemle çıkarıyorlar. O katranı birçok alanda kullanıyorlar. Yiyeceklerinden tutun da evlerinin yalıtımına, kanolarının, kayıklarının, gemilerinin yalıtımlarına kadar onları kurtlardan kurtarmak için. Soğuk ısırıklarından tutun da besinlerin içerisindeki tatlılara kadar bir sürü yerde kullanıyorlar. Huş dedik, çam dedik. İkisinin de farklı kullanım amaçları var. Farklı şekilde faydalanıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bakın etraf o kadar sık orman ki bu kadar orman içerisinde Finlandiya'da kilometre kareye 16 insan düşüyor. Ve orman her taraf. Ormanlar bir şekilde yaşamını sürdürüyor bu insanlarla birlikte. Çamdan ayrı faydalanıyorlar, kayından ayrı. Şimdi Rano'nun yanına gideceğim. Rano bakalım neler yapıyor, sizinle onu paylaşacağım. Bu yanan odunun kokusu ayrı fakat çıkan tarın kokusu ayrı. Tar burada yapılıyor işte o zift. Katran burada çıkıyor. Şimdi sistemi ben de anlamaya çalışıyorum. Ben de yaptım daha önce ama böyle değildi. Bakın tar çıkarmış buraya. Bu kokuyu ben 40-50 metre ileriden alıyordum ama hayvanlar daha uzaktan alabilirler. Siyah mücevher işte bu. Katran.
yaralara uygulanan, aynı zamanda kütüklere, yalıtım için kanoya, kayıya, tekneye ya da gemiye uygulanan malzeme. Sistem aynı. Bir inceleyelim birlikte. Bayağı yüksek sıcaklık var. Sıcaklığı muhafaza etmek için de kenarını bir metal parçasıyla kapatmış. Hem üzerinde hem bir varil var içeride. O varilin içerisinde sanıyorum şuradaki katran çıkaracağı çıralı köklerden var. Yani bunun işi bayağı uzun işlem. Bu varilin içerisinde kütüklerin içerisindeki o tomrukların köklerine, toprağın içerisine yayılmış olan, inmiş olan ek yerlerindeki katranların çıkacağı çıralar var. Varilin içerisine en alta bir tane delik açıyor. O delikten dışarıda etrafında belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra karbondioksit dışarı çıkamayınca içeride yanma yapıyor. O yanmadan sonra katran o zifti, kökün içerisindeki zift süzülüyor ve buradaki borunun içerisinden varile dökülüyor. Sürekli buraya odun atıyor gördüğüm kadarıyla. Ve onları biriktiriyor. Hem soracağım niçin kullanıyor? Şimdi onun yanına gidiyorum. Rauno beni gördü. Yanına gitmeliyiz hemen. Hadi gidelim. Terve. Terve. Burada da gördük ki doğada yaşayan insan çalışkan, becerikli. Yani biz doğadaki insanı ararken hep bunları gözlemliyorduk. Hiç değişmiyor. Nereye giderseniz gidin. Finlandiya'dayız. Buradaki insan da ormanda insanı çalıştırıyor. Çünkü her şeyini kendisi yapmak zorunda. Başkasına yaptırmıyor. Buradaki ağaç yontma işinden tutun da evindeki dolabına kadar, sehpasına kadar, evinin duvarlarına kadar, suda gideceği kendi kanosuna kadar, teknesine kadar her şeyini kendi yapıyor. Bunun hazırlığı da uzun iş. Değil mi? Ona belki çivi lazım. Çivi bile kendi atölyesinde gidip kendi dövüyor. Kendi başına yetiyor olması çok güzel bir şey. Bir gün gelecek, inşallah o gün çok geç gelir ya da biz önce akıllanırız. İnsanlar buna ihtiyaç duyacaklar. Sadece bunları yapabilenler hayatta kalacak. Şimdi Rauno bana burada yaptığı işten çok güzel bir şekilde bahsetti. Bunu niçin yapıyorsun diye sordum. Yeni bir kano yapıyorum dedi. Yeni bir tekne yapıyorum dedi gölde balık tutmak için. Ve siparişler de alıyorum dedi. Sadece senede bir tane, iki tane yapıyorum. Ve 2 gün yapıyorum sadece bu iş dedi senede. Biz de ona denk geldik. Şans. Şimdi bunu yaptıktan sonra o kanonun yalıtımı için kullanacak o malzemeyi. Yani suda uzun süre dayanıklı olsun diye kullanacak onu. Aynı zamanda çok ilginç bir şey söyledi. Kendisi hayatını ormanda geçirmiş. 40 yıldır bu işi yapıyor. Yani ağaç kabuğu soyma işi, kano işi, tekne işi, tar yapma işi. Eli de yatkın bu işlere. Demir de dövüyor aynı zamanda. Babasının da bu işi yaptığını ve kendisinin saatte 3 tane kütük soyabildiğini, oysa ki babasının günde 200 tane kütüğü soyabilecek kadar hızlı olduğunu, o kadar çabuk, çeviklikte olduğunu söylüyor. Yani her ne kadar ormanda biz yaşıyor olsak da böyle ormanda kabiliyetimiz olduğunu bilsek de eskilerin daha yetenekli ve daha kabiliyetli, daha çevik oldukları aşikar. Anlattığı sadece babasından örnek. Finlandiya'da neredeyse 200.000 irili ufaklı göl var. Ve o kadar da ada ve adacıklar var. Gölün bir kıyısında bir ev, karşı kıyısında başka bir ev, aralarında 3-4 kilometre mesafe var. Akşamüstü buradaki sesler oraya, oradaki sesler buraya gidip geliyor. Yukarıda uçan ördeklerin, kazların, hatta buraya özgü olan kuğuların kanatlarının ve giderken çıkardığı sesleri duyabiliyorsunuz. Su donmadığı zaman balık yakalayabiliyorsunuz. Donduğu zaman da yakalamaya devam ediyorsunuz. Ayrı bir teknik uygulanıyor burada. Birazdan Harry ve babası Otto beni bekliyor. Onlarla birlikte göldeki ağlarını kontrol etmeye gideceğiz. Belki de bu senenin kış zamanındaki son balık kontrol etme günü olacak dedi bana. O yüzden acele et ki günü erken yakalayalım. Güneş çıktığı zaman küçük küçük bölünmeler, ayrılmalar ve gölcükler oluşacak. Oralar riskli ve tehlikeli olacak dedi. O yüzden erken gel ki bugünü değerlendirelim. Bugün son gün olacak dedi. Finlandiya'nın bu enlemdeki etrafta bulunan göllerin son buzlu haliyle balıkları kontrol etmeye gidiyorum. Her attığımız adım bir patikayı temsil ediyor. O patikada deneyimli bir canlının ayak izi oluyor. Kimi zaman ormanda bir ayının
kurdun ayak izi ise kimi zaman da dağda, ormanda, nehirde, göl kenarında yaşayan bir insanın ayak izi oluyor bu. Şimdi biz de onun ayak izinden, o deneyimli ve bilgili insanın ayak izinden ilerlemeye çalışıyoruz. Okay, we are going to do the test to the ice, how thick it is. Gölün en emniyetli yerlerinden gitmeye çalışıyoruz. Harry'nin Okay. babası Otto test ediyor yolları. Yürüyeceğimiz güzergaha bakıyor ne kadar derinlikte diye. Şu kadar bir mesafe, aşağı yukarı 40 santimetre. Yani yürümek için elverişli, uygundur diyor ve yolumuza devam ediyoruz. Belli mesafelerde suyun donduğu yerdeki gölün rengine göre, daha doğrusu derinliği ölçecek ve emniyetli yerlerden gideceğiz. Gideceğimiz yerde 1 kilometre mesafede ağ atmışlar. Buzu kırarak içerisine. Arada çıkarıp oradan kendi yemek ihtiyaçlarını gideriyorlar. Harry arkadaşım Finlandiya'dan, babası Otto da onunla beraber burada kuzeyde yaşıyorlar. Bu göl donduğu zaman yılın 6-7 ayı gölün içerisindeki yine nimetlerden, bir takım balıktan vesaireden faydalanıyorlar. Şimdi onların normal günlük rutin testi için biz de ağa doğru gidiyoruz. Let's go. Okay. Okay. Hyvä kohta, missä voi näyttää sitä jään väriä sitten. Çok eski zamanlardan beri insanlar hayatlarını sürdürebilmek için kendi iaşelerini kendileri sağlıyorlar doğadan. Bu da onlardan bir tanesi. Buradaki insan bu teknikle balığı yakalamaya çalışıyor. Bizim Türkiye coğrafyasındaki Çıldır Gölü de çok benzer özellikte. Oradaki insanlar da benzer bir teknikle balık yakalıyorlar. Ortak noktaları var. İkisi de doğada yaşıyor. Bu seneki kış çok erken bastırdı. Hava çok soğuk değildi. Yaklaşık 1 metre kadar gölün üzerine kar yağdı. Ondan sonra soğuklar başladı. O yüzden gölle soğukların arasında izolasyon görevi gören kar kaldı. Bu suyun sebebi de o dedi. Onun üzeri dondu iyice. Buzla gölün arasındaki mesafede kar olunca o da yalıtım görevi gördüğü için donmasını engelledi. Üst taraftaki suyun sebebi buz eridi. Karla beraber karışarak şu an 40-50 santim altta derinlik var. Sertlik, buzluk. Ama o bütün karın suyu yukarı doğru çıkıyor şu anda. Bu ıslaklığın sebebi de o diyor. Bu seneki kış biraz farklı gitti burada diyor. Yani tam tersi olurken önce donardı, sonra kar yağardı. Ama şimdi donlar başlamadan evvel kar yağdı ve bu suyun, gölün üzerindeki suyun sebebi bu üstteki tabakada. Otto hayatı boyunca doğadan hiç kopmadan yaşamış. Atalarının doğadaki yaşam deneyimini hala devam ettiriyor. Bu da onun tüm duyularının sürekli üst seviyede çalışmasını sağlıyor. Onun için doğada bir kaza geçirme ihtimali neredeyse yok gibi bir şey. Yes, you can see this is very fragile. Yeah, it's breakable. Çok kısa mesafede 1 metre derinlik varken, o kalınlık varken buz tabakasında 20 santimlere düşebiliyor. Orada kırılmalar olabiliyor. Şu an içine düştüğünüz zaman yani hipotermiden çok kısa sürede hayatınızı kaybedersiniz. Otto'nun test yaptığı yer biraz daha karanlık. Hatta buz tabakalarının o parçaların içerisine su da girmiş. Çok çabuk kırılabilir. Hatta diyor ki bu akşam buradan geçerseniz ve fark etmezseniz içine düşebilirsiniz. One by one we can go there. Teker teker geçeceğiz karşıya. Çünkü burayı kışın daha sert olduğu zamanlar, daha donuk olduğu zamanlar arabayla gelip ağları kontrol ediyorlarmış ya da kar motorlarıyla. Tek tek gidiyoruz. Bakın bu Otto'ya Finlandiya hükümeti tarafından verilen lisans 3 tane var elimde. 3 tane delik açabilir ve kullanabilir. Arada burayı kontrol eden o görevli gelip bakıyor. Kime ait, ne zaman verilmiş, doğru iş yapıyor mu yapmıyor mu diye. 1, 2, 3 tane delik var. Her birisi içinde bakın burada numarası var. 67, 68 ve 66. Hemen ismi yazıyor. Nerede yaşadığı adresi de var. Lisansı da var. Lisans numarası da var.
onu da burada bulundurmak durumunda. Tabiatta yaşayan insan tabiattaki canlıya empati besliyor. Onun yaşam alanını da bildiği için, kendi de oradan beslendiği için onu koruma içgüdüsüyle, onu koruma davranışıyla kendine bir kültür oluşturuyor. Şimdi bu şehirleşmeyle doğada yaşayan insanın geçiş döneminde avcılığın çok böyle yoğun yapıldığı ve gereksiz bir sürü hayvanın öldürdüğünü söylüyorlar burada da. Özellikle o kuğularda azalma olmuş sayılarında. Son zamanlarda yeniden artmış çünkü yasalarda düzenleme getiriyorlar insanlar. Şehirleştikleri zaman da bir takım kuralları, doğadaki, tabiattaki kuralları da es geçmiyorlar. Yani onları da unutmadan yeni düzenlemelerle tabiattaki canlıların hayatını rahat bir şekilde sürdürmelerini sağlıyorlar. Okay, there is. Oh, Yeah. we're lucky. Pike. Bakın bu göllerde yaşayan bir levrek türü. Çok lezzetli, güzel eti olduğunu söylüyor. Bunu tütsülüyorlar, kurutuyorlar. Kışın da yiyorlar. Aynı zamanda çok güzel çorbasını yaptığını söylüyor. Bu yeteri kadar büyüklükte şöyle bir balık, şu kadar bir balık bu ağın içerisinden dışarı doğru çıkabiliyor artık. Yani bunun daha küçüklerini yakalayıp yiyemiyorsunuz. Bu ağa ancak izin veriliyor burada. İnsanın yaşam şekli ve kültürü tamamen yaşadığı coğrafyayla bağlı olarak gelişiyor. Şehirde yaşadığınız zaman her şey aynı da. Çünkü ısınma yöntemi, beslenme yöntemi, iletişim, ulaşım hep aynı. Dünyanın neresine giderseniz şehirlerde çok benzer artık. Ama doğa öyle değil. Coğrafyaya göre hayatınız ve yaşam modeliniz şekilleniyor. İnsanın karakteri de ona göre değişiyor. Buradaki insanların karakteri de buradaki coğrafyayı algılamış. Karı o kadar güzel kullanıyorlar ki etrafta buldukları tuzu, kuş ağacını, her türlü bitkiyi ve ağacı çok güzel değerlendiriyorlar. Bugün 2 tane çıktı şansımıza ve bir levrek türü. Şimdi Otto bize daha evvel yaptığı Finlandiya'nın yiyecek geleneklerine uygun o balıkları nasıl pişirdiğini, nasıl sakladığını tütsülemiş, kurutmuş, tuzlamış, çorbasını yapmış. Bunların hepsinin testini yaptıracak bize. Aynı zamanda bugün yakaladığımız balıkları da kendi yöntemiyle pişirecek. Şimdi Otto'yu ve oğlunu da aynı fikir ve düşünceyle, benimle aynı fikir ve düşünceyle görmek beni çok mutlu etti. Bir anda o buzlar kırıldı ve hemen arkadaş olduk. Sıcak bir şekilde birleştik. Çünkü ormanın içerisinde ahşaptan ve doğaya aykırı olmayan bir şekilde yaptığı evde yaşarken bir yandan da ilkel olarak yaptıkları bu tipinin içerisinde, bu üçgen çadırın içerisinde kış zamanlarında hayatlarını idame ettiriyorlar. İçeri girip eğlenceli günler, yiyeceklerini, keklerini, doğum günlerini belki burada kutluyorlar. Aynı zamanda tabiatı da orada nefes alıp yaşamaya devam ediyorlar. Ben de aynı şeylerden zevk alıyorum. Ortak yönümüzü bulduk. Ateş, ateşin etrafında toplanıyoruz. İnsanoğlu ne kadar gelişirse gelişsin, hani sözüm ona teknoloji ilerledi diye biz gelişiyoruz diyoruz ya. Bakın Finlandiya'da da bir takım eğitim modellerinden tutun da yaşam alanlarına kadar insanlar kendilerini hakikaten çok çalışmışlar ve başarılı olmak için her şeyi yapmışlar. Belki de bir sürü geçmişlerinde travmaları var. Tarihlerini karıştırır okursanız Rusya ile ilişkisinden tutun da buradaki Baltık kenarında İsveçlerle bile aralarında bir takım rekabet ve çalışma sistemleri var. Bu insanlar da hayatlarını sürdürebilmek için çok çalışmak gerektiğinin farkındalar. Şimdi her ne kadar bunları yapsalar da bakın geçmiş bu kadar deneyimli hayatı görmüş olan insanların geçmişten bir takım hala beklentileri var. O geçmiş insanları çağırıyor. Biz de o insanları arıyoruz ve bulduk. Dikkat ediyorum Otto ve Harry ben yemekleri test ederken bana bakıyorlar. Acaba ne diyecek, nasıl hissedecek diye. Doğada yaşayan insanın içinden gelen bir şey bu. Ben o balığın lezzetine, tadına bakarken onların da bana ne gibi bir hisle, muhabbetle baktıklarını fark edebiliyorum, hissedebiliyorum. Güzel olanı da bu zaten.
Geliştirdiğimiz her şeyle küçülttüğümüz gezegenimizde daha derin, daha geniş şeyler aramaya devam ediyoruz. Geçmişten bugüne kadar yaşamış olan doğadaki insanların deneyimleri ve bilgileriyle hayatta kaldıkları o derin, engin ve sonsuz olan yaşantılarını arıyoruz. Onların içine girmeye çalışıyoruz. Finlandiya'nın 69 enlemine geldik. Burada çok güzel bir deneyim yaşadık. Ama ne yazıktır ki burada da çok az insanın doğada yaşadığını gördük. O bilgi ve deneyimlerini malzemelerden daha önemli tutan insanların azaldığını gördük. Biz aramaya devam edeceğiz. Bunları buldukça sizlerle paylaşacağız. Belki yağmur ormanlarında bir kabile bulup içlerine gireceğiz. Belki Afrika'nın derinliklerinde bir kabile bulup içlerine gireceğiz. Ama size mutlaka doğada yaşayan insanın o deneyimlerini, bilgi ve tecrübelerinin ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz. Derin insanların yaşamında buluşmak üzere.